Topkapı Sarayı'nın labirentlerinde yalnızca aşkın ve tutkunun değil, aynı zamanda demir iradenin ve acımasız siyasetin de gölgeleri dolaşır. Hürrem Sultan'la başlayan Kadınlar Saltanatı, ondan yaklaşık bir asır sonra zirve noktasına ulaştığı bir isimle taçlanacaktır: Kösem Sultan. O sadece bir padişah annesi değil, iki oğlunun ve bir torununun saltanatı boyunca fiilen imparatorluğu yöneten naibeydi. Valide-i Muazzama ve Valide-i Kebire gibi ünvanlarla anıldı. Daha da çarpıcı olanı, hem kocası 1. Ahmet'in hayattayken başlayan nüfuzu, hem de oğulları 4. Murat ve 1. İbrahim'in, ardından torunu 4. Mehmet'in tahtta olduğu yıllarda süren iktidarıyla, iki denizin ve iki kıtanın hükümdarı olarak anılmayı hak edecek bir güce ulaştı. Ancak Kösem Sultan'ın hikayesi, iktidarın zaferinden çok daha fazlasıdır. Bu hikaye, bir kadının bir imparatorluğun dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı en kaotik dönemde dizginleri eline alışının, isyanlar, entrikalar ve savaşlar arasında devleti ayakta tutma mücadelesinin ve nihayetinde iktidar için verilen ölümcül bir varoluş savaşının trajik sonunun hikayesidir. Bu videoda Kösem Sultan'ı Hürrem'den farklı olarak artık istisna değil, kural haline gelen bir kadın iktidarının en sofistike temsilcisi olarak inceleyeceğiz. Sorularımız şunlar olacak: Kösem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama dönemi olarak adlandırılan bu buhranlı yıllarında iktidarı nasıl ele geçirdi ve nasıl bu kadar uzun süre elinde tutabildi? Onun naibeliği, merkezi otoriteyi güçlendirmek adına nasıl politikalar izledi? Oğlu 4. Murad'ın şiddet dolu saltanatındaki rolü neydi? En önemlisi, iktidarının doruk noktasında kendi gelini Turhan Sultan tarafından nasıl devrildi? Bu çatışma, Kadınlar Saltanatı'nın sonunun habercisi miydi? Gelin, bu videoda efsaneleri bir kenara bırakıp tarihin tozlu sayfalarında gücün ve trajedinin tahtında oturan bu olağanüstü kadının gerçek hikayesine kulak verelim. Kösem Sultan'ın kökeni Hürrem gibi tartışmalıdır. Anastasya adlı bir Rum papazın kızı olduğu ve Bosna Beylerbeyi tarafından saraya sunulduğu düşünülür. 1. Ahmet'in gözdesi oldu ve ondan şehzadeler doğurdu. Ancak onun kaderini değiştiren asıl olay, kocası 1. Ahmet'in genç yaşta ölümü ve ardından gelen Ekber ve Erşat veraset sistemi oldu. Bu sistemle artık en yaşlı hanedan üyesi tahta geçiyordu. Bu, 1. Ahmet'in kardeşi 1. Mustafa'nın tahta çıkmasına, Kösem'in ise eski saraya gönderilmesine neden oldu. Ancak 1. Mustafa'nın akli dengesinin yerinde olmaması onu tahttan indirdi ve bu sefer Kösem'in oğlu henüz 14 yaşındaki 4. Murat tahta çıkarıldı. İşte Kösem Sultan'ın siyasi kariyeri oğlunun bu çocuk yaştaki padişahlığıyla başladı. Oğlunun naibesi sıfatıyla fiilen devleti yönetmeye başladı. Bu dönem Osmanlı tarihinin en karanlık sayfalarından biridir. İsyanlar, Yeniçeri ve sipahi ayaklanmaları ve devlet erkinin zayıflığı imparatorluğu sarsıyordu. Kösem Sultan bu kaos ortamında oğlunun adına devleti bir arada tutan denge unsuru oldu. Farklı saray klikleri, Yeniçeriler ve ulema arasında arabuluculuk yaparak otoriteyi sağlamaya çalıştı. 4. Murat büyüdükçe otoriter bir padişah olarak öne çıktı. İmparatorluğu demir yumrukla yönetmeye başladı. İçkiyi, tütünü yasakladı, asayişi sağlamak için acımasız bir şiddet politikası izledi. Bu dönemde Kösem Sultan'ın rolü oldukça tartışmalıdır. Bir görüş, 4. Murad'ın bu sert politikalarının arkasında annesi Kösem'in olduğunu iddia eder. Onun, oğlunu devleti kontrol altına alması için teşvik ettiğini savunur. Diğer bir görüş ise Kösem'in bu dönemde nüfuzunun azaldığını, oğlunun mutlak iktidarı ele geçirmesiyle birlikte daha geri planda kaldığını öne sürer. Gerçek muhtemelen ikisinin arasında bir yerdir. 4. Murat, annesine her zaman saygı duysa da onun siyasete doğrudan müdahalelerini sınırlamış olabilir. Ancak Kösem yine de oğlunun en güvendiği danışmanlardan biri olmayı sürdürdü. Özellikle dış politika ve saray içi ilişkilerde etkisini korudu. Bu ilişkinin karmaşıklığı 4. Murad'ın genç yaşta ölümüyle bir kez daha su yüzüne çıktı. Ölüm döşeğindeyken kardeşi İbrahim'in öldürülmesini emrettiği söylenir. Ancak Kösem Sultan'ın müdahalesiyle 1. İbrahim'in hayatı kurtuldu ve tahta çıkması sağlandı.
Bu hamle, Kösem'in saltanatını sürdürmek için hayati öneme sahipti. Hanedanın son erkeğini kurtararak bir kez daha naibe olma yolunu açtı. 1. İbrahim'in saltanatı, Kösem Sultan'ın iktidarının zirvesi oldu. Oğlunun ruhsal dengesizliği onu devlet işlerinde tam yetkili bir naibe konumuna getirdi. Bu dönemde Kösem, valide-i muazzama sıfatıyla bizzat divan toplantılarını dinliyor, sadrazam atamalarına yön veriyor, bütçeyi kontrol ediyor ve elçilerle görüşüyordu. Onun bu mutlak gücü saray içindeki rakiplerini ve onun iktidarından rahatsız olanları harekete geçirdi. Ancak 1. İbrahim'in giderek kontrolden çıkması ve devleti bir bunalıma sürüklemesi sonunu getirdi. Bir darbe ile tahttan indirildi ve öldürüldü. Bu kez tahta, Kösem Sultan'ın torunu 1. İbrahim'in oğlu 4. Mehmet henüz 7 yaşında bir çocukken geçirildi. Kösem Sultan için bu, iktidarını sürdürmenin altın fırsatıydı. Torununun naibesi olarak yeniden devletin başına geçti. Kösem Sultan'ın planında bir aksaklık vardı. 4. Mehmet'in annesi Turhan Hatice Sultan. Geleneksel olarak padişahın annesi Valide Sultan olur ve bu makamın otoritesi naibeden üstündü. Kösem, büyük valide sıfatıyla iktidarı bırakmak istemiyor, Turhan Sultan ise oğlunun padişahlığında kendi hakkı olan valide sultanlık makamını talep ediyordu. Bu, sarayda iki kadın arasında amansız bir iktidar savaşının başlamasına neden oldu. Kösem Sultan, tecrübesi, geniş saray bağlantıları ve devlet adamları üzerindeki nüfuzuyla, Turhan Sultan ise gençliği, padişahın biyolojik annesi olmanın meşruiyeti ve onu destekleyenlerin gücüyle mücadele ediyordu. Söylentilere göre Kösem Sultan, torunu 4. Mehmet'i tahttan indirip yerine daha uygun gördüğü başka bir şehzadeyi 1. İbrahim'in diğer oğlu Süleyman'ı geçirmeyi planladı. Bu planı öğrenen Turhan Sultan ve destekçileri harekete geçti. Tarihe kanlı bir saray darbesi olarak geçen olayda Kösem Sultan 2 Eylül 1651 gecesi Turhan Sultan'ın adamları tarafından Topkapı Sarayı'nda öldürüldü. Ölümü bir iktidar mücadelesinin olduğu kadar bir anne-gelin çatışmasının da trajik sonuydu. Kösem Sultan'ın ölümü sadece bir bireyin trajedisi değildi. Aynı zamanda kadınlar saltanatının fiili sonunun habercisiydi. Onun ardından gelen Turhan Sultan önemli bir güce sahip olsa da Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazam olmasıyla birlikte siyasi iktidar yeniden erkeklere, vezir-i azamlara doğru kaymaya başladı. Kadınların bu denli doğrudan ve uzun süreli iktidarı tarihe karıştı. Peki Kösem Sultan'ı nasıl anmalıyız? Tarihçiler onun için genellikle dahiyane bir siyasi deha ile acımasız bir entrikacı arasında gidip gelen tanımlar kullanır. Belki de en doğrusu onu içinde bulunduğu koşulların bir ürünü olarak görmektir. İmparatorluk, iç isyanlar ve dış tehditlerle sarsılırken merkezi bir otoriteye şiddetle ihtiyaç duyuyordu. Kösem Sultan, hanedanın devamını sağlayarak ve oğullarının çocuk yaştaki saltanatlarında devleti bir iç savaşa sürüklenmekten koruyarak bu otorite boşluğunu doldurdu. Elbette bu gücü elinde tutmak için ittifaklar kurdu, rakiplerini bertaraf etti ve acımasız siyasi manevralar yaptı. Ancak bu, dönemin erkek siyasetçilerinden farklı bir davranış değildi. Kösem Sultan'ın mirası, Osmanlı tarihinde bir kadının ulaşabileceği en yüksek siyasi gücün somut kanıtıdır. O, Hürrem Sultan'ın başlattığı süreci tamamlamış, bir valide sultanın naibe sıfatıyla bir imparatorluğu yönetebileceğini göstermiştir. Aynı zamanda onun trajik sonu, saray içi iktidar mücadelesinin nedenle ölümcül olabildiğinin ve mutlak gücün aynı zamanda mutlak bir yalnızlık ve risk getirdiğinin çarpıcı bir örneğidir. İktidarın cinsiyeti olmadığını, ancak iktidar için verilen savaşın bedelinin tarih yazılırken cinsiyet temelinde farklı yorumlandığını anlatır. Onun yaptıkları bir erkek padişah veya sadrazam tarafından yapılsaydı, devleti kurtarmak için acımasız ama gerekli önlemler olarak anılabilirdi. Bir kadın tarafından yapıldığında ise çoğu zaman entrika ve kadın hilesi olarak yaftalanmıştır. Tarih, Kösem Sultan'ı nihai olarak yargılamak yerine onun karmaşık karakterini, içinde bulunduğu olağanüstü koşulları ve Osmanlı siyasi kültüründeki benzersiz konumunu anlamaya çalışmalıdır. O, bir imparatorluğun en zayıf anında tahtın arkasındaki güç olmuş, iktidarı ve trajediyi aynı anda yaşamış, efsanevi bir figürdür. Resmi tarihte bir video daha sona erdi. Tarih, biz sorguladıkça anlam kazanır. Sizce Kösem Sultan bir kahraman mıydı yoksa bir anti kahraman mı?
Tartışmaya yorumlar bölümünde devam edelim.